Şimdi Kayan abimizi andıktan sonra sana dönüyorum. Çok Teşekkür merak ederim. ettiğimiz sorular var. Paralellikler de var aranızda. Benzer yanlarda ufak tefek var. Değineceğim şimdi. Yani Şimdi aslında Kayan abinin doğduğu ev ona mesleğini armağan etmiş. Yani sanatla bu kadar yakın baştan tanıştırmak, ünsiyet sağlaması için o evin ona o kadar yardımcı olması sanatla. Buradan hareketle senin doğduğun evi de bir konuşalım. Çünkü işte bir nasıl diyelim demir leblebi gibi bir baba var. Baba figürü var orada. Nasıl bir evde, ailede büyüdün? Nasıl bir çocukluktu? Sokakçı mıydın? Sokakta mıydın? O dönemler çünkü. şimdi 60 doğumluyum. 60'ta Orhan Günşiray Top gibi patlıyordu ya yani. böyle Amerikan arabası Beyoğlu'nda halk tarafından havaya kaldırılan bir star. Ve ya o zaman bir işte villadayız. Atı var, teknesi var. O zaman hiç olmayan kendi kamyonet karavanı var. Sete onunla gidiyor. Bir tane de Mercedes'i var falan. Yani bir Amerikan film starı gibiymiş. Ben tabii küçüğüm, bilmiyorum. Star gibi star yani. Ya evet, gerçekten öyle. Böyle aynı anda 4 film çeken ama paraları alamadığı için de senetleri yok abi önemli değil ya başka zaman verirsin deyip senetleri yırtan falan. Tedbirsiz. Böyle biraz aktör yani. Artiste bak sen. Evet. Yani ve tabii ki evini ihmal eden de birisi. Çünkü 4 tane filmde aynı anda oynuyor. O setten o sete, o setten o sete. Ya bu arada bir tane hikayesini anlatayım Orhan Günşiray'ın. Daha önce bir yerde söylemedim bunu. Feyzi Tuna anlattı bana bunu. Yönetmen. Yönetmen. O zaman asistan Feyzi Tuna. Yönetmen Yani Feyzi yardımcısı. Tuna bile asistan o zaman. Evet. Ya işte herhalde 64 mü 63 mü o yıllar. Yeniköy'de yukarıda bir tane köşk vardı. O da babamın eşi Zeynep Hanım'ın ailesinin de orayı set yapmışlardı. Film setinde çalışıyorlar. Diyor Kim ki, bilir kaç film seyretmişizdir o evde. Çok. Çok seyretmiş. O dönemin bir sürü filmleri orada. Feyzi diyor ya gel şurada tekneye gidelim de diyor. Bir küçük bir şey atalım gelelim öğle arası. Gidiyorlar. Tarabya'da duruyor tekne. Yani 2 saat problem değil beklerler diyor. 4 gün sonra 4 dönüyorlar. gün sonra dönüyor. Yunanistan'a gidip geliyorlar. Yok yani herhalde Yalova, adalar, madalar öyle gitmişler. Yani öyle bir Böyle Orhan bir- Günşiray, öyle bir ev. Ama Kimse de ne yaptın Orhan abi diyemiyor tabii. yani Ya diyorsa da evet, fazla bekliyorlar, uzatmıyor. Bekliyorlar. Ne Mecburen yapacaklar? bekliyorlar. Yani çünkü o dönem sadece Orhan Günşiray için değil. Birçok değerli oyuncu için. Oyuncuya göre senaryo yazılıyor. Yani yapımcı Adana'dan arıyor diyor ki Başrolleri Sefa Bey'e rica söylüyor. edin Orhan Orhan'la işte Günşiray, Filiz'e bir Filiz. senaryo yazsınlar. Hemen çekelim ben sana parayı yolluyorum diyor. Çok direkt bir ilişki var. Aslında bugünün dizileriyle çok benzer bir şeyi var. Var. İlişkisi var. Peki, Yani öyle bir evde doğdum ama- o babası o olan evin çocuğu olmak nasıldı? Onu söyle bize. O kadar küçükken hatırlamıyorum. Annemle çok ben işte 1,5 yaşındayken Ayrılmış. ayrıldılar. Sonra kız kardeşimin annesi var. Büyük bir bahçe. Tek hatırladığım bir tane kocaman bir çoban kangal kırması bir köpeğim vardı. Onunla oynardım. Evde de odamda işte biraz evvel oradan bağlantılar kurmaya çalıştım. Hani bütün gün odamda kendi kendime Fanteziler. oyun oynardım. Öyle geçti benim hayatım. Peki Sonra da bir sete götürüldüm. 5 yaşında ilk filmimi yaptım. biliyorum oraya geleceğim şimdi. Peki babayla bir iletişiminiz olabiliyor muydu? Yani bu yorgun argın 40'ta bir eve uğrayan adam seninle ne kadar ilgileniyordu? Ayrılıklar olunca tabii biraz anneanne, biraz babaanne taraflarında bakıldığım için Tabii. farklı bir ev O düzenim konularda vardı. şanslı mısın? Çok şanslıyım. Şanslısın, değil Beni babaannem evinde büyüttü ve onun dışında da evci çıktığım zamanlarda da anneannem büyüttü. Büyüttü. Peki yine de bir annene yapalım, değinelim. Daha çok tatillerde değil mi? Hafta sonlarında beraberdim demişsin bir yerde Evet. annen için. Nasıl bir anne oldunuz? Yıllar geçerken annenle ilişkin çocukluktakine nazaran değişip dönüştü mü? Hayır diyeyim. Aslında yani biraz bu konuda galiba farklıyım. Farklı Çok mısın, normal. travmalı mısın? Mutlaka travmalıyımdır. Yani anne baba mevhumu sözcüğünü kullanayım. Ben de biraz zayıf. Bende de. Evet. Öyle bir şeyim olmadı hiç. Babamla da olmadı, Küçük annemle de yaşta olmadı. ayrılınca tabii Evet.
Yani kendi hayatını, bu sana şu avantajı veriyor. Kendi hayatımı kurma gücü için habire koştur koştur gidiyorsun. Hatalar yapıyorsun tabii. Sence herkes de böyle mi tezahür eder? Bilmiyorum. Kimisi de aileden tamamıyla uzak kalabilir mi aile şeyinden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biraz da şeyini bilmediği için, tadını almadığı için. Olabilir. Yani. Evet. Ama Kimisi tabii güçle çıkıyor buradan, kimisi güçsüzlükle çıkıyor. ya da böyle anneannen, babaannen gibi çok fedakarca, Evet, onların düşkünce büyük payı var. büyütenlerin sayesinde sağlığını da kaybetmiyorsun. ruh Onun sağlığını. payı var. Bir de böyle hani işte yine o hikayeye yedirmeye çalıştım. Kendini temsil etme gibi bir şey başlıyor. Teoman'da dinlemiştim. Hani kızlara kendini beğendirmek için Evet, başlıyorsun bir şey yapmaya çalışmaya falan. Bütün hayatın o yüzden mahvoluyor. Evet, o bir kuşak sorunu biliyorsun. Sen, ben, Teoman aynı kuşakta değil mi? Hepimizin böyle hikayesi. Peki çocukken çok tembel ve yaramaz olduğunu biliyoruz. Derslerin berbatmış. Doğru değil mi bunlar? Çok doğru, evet. 4 yaşında yuvadan atılmayı başarmışsın. Evet. Tebrik ediyorum. Evet, ama benim çok, suçum çok yok. erken bir kariyer. Tabii senin muhakkak Benim suçum yok. hocaların suçu. Taş da o. atıyorduk birbirimize. Çocuklarla Sen oynuyorduk. yakalandın. Ben korudum kendimi. Bana bir şey olmadı. Benim attığım taş çocuğa gitti. Yani ama iki taraflıydı. Attılar. Yani taşın değdiği yer mi kabahatli, onu anlamadım. Hayır. Çocukluğuna dair hayat, okul ve hayat benim için haytalıktı demişsin bir yerde bunu. Oyundu aslında. Oyundu, evet. Haytalık zaten ne olacak? Tatlı bir şey onun ifade. Bu hakikaten de haytalıkla açıklanabilecek bir şey mi? Şunu soracağım şimdi. Bütün öğrencilik hayatın boyunca başarısız ve yaramaz olmanın sebebi annenle babanın ilgisini çekmek olabilir mi? Onu bir soralım. Freudian bir şey. Ya da ayrıldıkları için onları cezalandırmak gibi bir şey olabilir. Vallahi bunlar evet Freud'den şeyler olabilir. Olabilir, değil mi? Bunları ben bilemem. Bilemem. Benim bildiğim Ben şey bilmem, Freud bilir kendi diyor. kendimi kurtarmaya çalıştım yani. Peki. Kızgın mısın ayrıldıkları için, yoksa mesela ben hiçbir zaman düşünmedim annemle babamın ben 1 yaşındayken. Niye ayrılmışlar, ne olmuş, neden ayrılmasalardı ne olur, zerre kadar kafa yormadığım bir şey bu. Hiç. Ben onu bir gerçek olarak kabul ettim. Tabii, Sende ben de öyle mi? Bende de öyle. Sadece çok ileri yaşlarda sanki bir şey olmuş gibi bunu sahiplenmek durumunda kaldıkları zaman kızıyorum tabii onlara o zaman. Ha. Yani- Gadre uğramışlar Sen gibi yani- değil mi? Ben mi yaptım Yani yani? neredeyiz yani? Doğru. Peki. Ama onların da koşulları öyle. Yani Evet, kim bilir, bilemiyoruz. tabii. Evet. Peki biraz önce arada söyledin. Çocukluğunun büyük bir bölümü de tabii ki babanla birlikte setlerde geçmiş. Seni taşıyan bir baba. Nasıl bir dünya görüyordun orada? Nasıl bir evrendi senin için set? Böyle büyülü bir yer miydi, yoksa bilmiyorum bir kaos mu hatırlıyorsun orada? çok o kadar büyülü bir yermiş ki, o kadar çok sevmişim ki babamın ifadesini söyleyeyim. Bu demiş böyle olursa burada sette okumaz. O yüzden bir daha demiş böyle bir film yapmayacak. Ondan sonra Oynadın gelen çünkü. 5 yaşındayken mi oynadın? 5 yaşındayken Hangi filmde? Oğlum. Oğlum. Filiz Akın, Orhan Günşüray. Ve onların oğlunu mu oynadın? Evet, Oğlum. Yani hikaye oğlan üstünden Keyif gidiyor. aldığını hatırlıyor musun? Ne yaptığını hatırlıyor musun? Biraz hatırlıyorum. En çok hatırladığım tabii kucakta uyurken beni sete taşımalarıydı. Hangisinin kucağındaydı? Yok yani Sete beni seni sete götürüyorlar. Ha. Uyuyorum. Sabahın 6'sında beni sete Setçiler gibi. götürüyorlar. Ha, anladım. Tamam. Onun dışında da mahallede sahnelerimiz var. İşte orada da haytalık zaten işim. O yüzden keyifliydi. Çok rahat yapıyordum. Bir de kızları öpüyormuşum. Hala öpüyor musun? Yok. Hayır. Rahmetli Kayhan Yıldızoğlu kadınlarla büyümüş. İşte 4 teyze falan. Burada da çok tatlı bir, şanslı bir yan var. Yani Kayhan abi açısından. Sen de o açıdan şanslısın. Ailendeki kadın figürlerin etkisi hayatında çok fazla. Doğru değil mi bu? Yani şu nereden kadınlarla itibaren? büyümek başlarda. Başlar için. Yani Aslında- bir nezaket sahibi, tabii. şeyden, iletişimden, konuşmaktan, oturmaktan, kalkmaktan anlayan bir çocuk olarak büyüdüğünü anlaşılıyor. O kadınlar sayesinde oluyor ancak. Kesinlikle. Yani babaanne, anneanne kültürü bambaşka bir şey. Bambaşka. Beyaz örtüde ne olursa olsun tabaklar, bardaklar yerine konur. Saat 5 çayı pencere kenarında içilir, sürme konur falan. Yani o kültür anneannede başka türlü, babaannede başka türlü. Kadın ne Bana demek senin için? kadınlarla, böyle kadınlarla yetişmek çok şey öğretti diyebilirim. Çok şey. O yüzden bu anlamda biraz pozitif ayrımcıyım. Kadınlar konusunda. Tabii ki. Nedir kadın senin için?
Ee, her şey, her şey. Yani Sadece bir paydaş olarak bakmıyorsun, değil mi? hayır, öyle bakmıyorum. Hatta yani keşke sadece biz de öyle olsaydık da Onlar tarafından yönetilse. onlar tarafından yönetilseydik. Yani şey bile klişe, herkes işte kadın şoför kötüdür falan. Ben tam tersini düşünüyorum. Her kadın şoför çok insani en azından. Kadın şoför kötü değildir. Son derece kuralcıdır. O yüzden de trafikte bizi erkek sürücüleri biraz zorlar. Çünkü birbirimizi çiğnememize izin vermezler. Evet. Yaya çiğnememize izin vermezler. Kornadan gıcık olurlar falan. Evet. Çok Kadınlar da insaniler. hiç araba şey yapamıyorlar. Evet. Çok insani. Biz yapabiliyoruz. Evet. Şimdi şunu açıkça söyleyeceğim. Senin de itirazın olmaz herhalde. Çünkü bu binlerce defa konuşulmuş bir şey. Baba çok çapkın bir adamdı. Orhan Günşiray. Neden? 7 nikah, 6 kadın, 5 çocuk. Evet. Onun Daha ne değil? onun şeyini söyleyeyim, söylediğini. Ben flört etmedim, evlendim demişti bir yerde. Bir Çok söyleşisinde. evlenen her erkeğin bahanesi. Ya aralarda bir sürü flörtler de var O tabii. vardır, Yani olmaz mı? isim vermeyeyim ama var öyle şeyler ama gerçekten evlenmiş, yani beraber olmuş, evlenmiş. Evet, yani sevgili Öyle bir- olmayı bilmiyorum, evleniyorum diyor. Evet. Se- Sevgili oluyor. Olup ayrılmıyorum Deli gibi diyor. aşık Evet, oluyor. Biraz evleniyor. yengeç de burcu işte. Çocuğu Hani da hemen yapıyor. evlenelim, çocuğumuz olsun. Sadece bir Oluyor. hanımefendiden, bir eşinden çocuğu olmamış. O kurtarmış. İlk o avukat. Avukat o kadın kurtarmış. Annenden önce 3 nikahı var. Evet. İki evlilik var. Üç kadın var. Oradan da bir abim, bir ablam var Evet. oralardan. Sonrasında da 2 kız kardeşin Doğru. dünyaya geliyor sonraki evliliklerden. Doğru. Bu kardeşlerinle çocukluğundan bu yana aran nasıl? Görüşüyor musun onlarla her zaman? Çok ender. Tabii. Çok zor Beraber değil mi? en son beraber en çok yetiştiğim en küçük Gülüm kardeşimle daha çok görüşüyor oluyorum. Tabii. Onunla Çünkü orada çok, abilik yaptın tabii. çok yapamadım ama çok beraber zaman geçirdim. Onun dışında diğerleriyle maalesef hani düğün cenaze Hayat zamanlarında. izin vermiyor değil mi? Evet. Şimdi 7 nikah, 6 kadın, 5 çocuktan oluşan bir tablo var önümüzde. Çocukluğunda ve gençliğinde babanın özel hayatı sende bir kafa karışıklığı, kargaşa yarattı mı? Bu kadın erkek ilişkisi, sistem açısından bir sıkıntı. Nasıl yani orada durumu kavrayabilmiş miydin? İnsanlar nasıl yaşarlar? Herhalde bu böyle bir sanatçı durumu olduğu için biraz da hani medyada da çıkıyor, söyleşilerde de çıkıyor. Sanırım bunu daha çok böyle komedi yanından aldım diye düşüneyim. Ya ben mesela her flört ettiğimle evlenmedim ama flört etmeyi çok sevdim. Ama bunun babayla falan alakası olduğunu düşünmüyorum tabii. Seni belirleyen bir şey oldu. Evet, benim belirlediğim bir şey. Güzel. Peki Kayhan Yıldızoğlu'nu paraya çok da önem vermeyen bir insan olarak hatırladık biraz önce. Sende de öyle bir durum var mı? Şunun için soruyorum bunu. Yani çok farklı meslekler deneyimledin sen de. Evet. Ben bunu biliyorum yani. Evet. Otelcilik, DJ'lik, ansiklopedi pazarlamacılığı, mankenlik Evet. çok yakışıklı. Konservatuvar öncesi bunlar. Konservatuvar öncesi. Böyle geniş bir yelpaze var. Neden babanın imkanlarıyla yaşayabileceğin rahat bir hayatı tercih etmedin de böyle kendini yordun? Bir kere babamla anlaşamadığım için küçük yaşta ben evi terk ettim. Evi Kaç terk yaşında edince 16 yaşındaydım ya da 17. Evet. O zaman zaten liseyi de terk ettim. Ve de çalışmaya başladım. Geceleri DJ olarak çalışıyordum. Sonra da gündüzleri sigorta acentasında getir götür işleri yapıyordum. Bu arada yine anneannemin itmesiyle otelcilik okudum. O zaman Kültür Bakanlığı'nın bir yıllık bir otelcilik okulu vardı. Evet. Bir hafta pratik, bir hafta teorik görüyorduk. Bu okul sonrasında aslında hocam, oradaki Savaş hocam Sheraton'ın resepsiyon şefiydi Oraya ve mı beni aldın? oraya aldı. İşte Askerliğe general olarak başlamak gibi bu yani evet, ya da albay gibi başlamak. Albay gibi değil. Hakikaten Neyse, iyi ben bir yerden salladım da. başladım. Ama orada bir gelecek görmedim kendime. Bir gün bir genel müdürümüz var, Avusturyalı. İşte malum 3-4 dil biliyor falan filan. Bütün hayatı sabahleyin kalkıyor, kahvaltısını ediyor, portakal suyunu içiyor. O zaman tenis kulübü var Oraya karşıda. gidiyor. Tenis oynuyor, geliyor, işe başlıyor. Hayat bu. Ben dedim ki yani Mahir, sen
Bu saatten sonra 4 dil bilemezsin. Mümkün değil. Avusturyalı da olamayacaksın. Olsam bile zaten durum bu. Ben burada ne yapıyorum dedim. Otelciliği bıraktım. O sırada arkadaşın olsaydı, Mahir sen bunların hepsini yapabilirsin derdim. O saatten sonra 4 Yok, dilde iyi ki öğrenirdin yapmamışım. sen. Şimdi böyle yani otellerde Şu anda 2 dil konuşuyorsun değil mi? Fransızca, İngilizce konuşuyorsun. biraz evet. Ya İngilizcem Ben çok seninle iyi. yurt dışında Fransızcam, 1 sene yaşadım. Sen birazdan fazla konuşuyorsun. ya İngilizcem çok iyi. Fransızca için Fransızcam söylüyorsun, daha o kadar iyi değil. Çünkü Claude çok iyi Türkçe Claude, konuşuyordu. ha. Fırsatımız olmadı Tabii. Fransızca Biri konuşmaya. böyle çalışkan olunca öbürü. Peki bu 17 yaşında 16-17 evden ayrıldım dedin ya. Nerede yaşadın? Talimhanede. Tarla başında. Yani Değil mi? Talimhane. Talimhane, evet. Talimhanede madamın yanında küçük bir madamın evin bir odasında. Aynısından benim de hikayem var. Ben de Gerçekten. İzmir'de bir madamın yanında bir pansiyonda yaşadım evden ayrıldıktan sonra. Peki bir şey söyleyeceğim, orayı anlat. O dönem evi neden terk etmiştin, bir oradan başlayarak. Orada da çok enteresan, işte bunlar büyük bir tesadüf işler. DJ'lik yapıyorum Geceleri. şeyde. Beyoğlu'nda. Yok, Harbiye'de. Gece yarısı saat 2 falan, saat 4'e kadar çalışıyoruz. Sonra gidiyorum yatıyorum, sabah da oraya gidiyorum sigortaya. Gece yarısı saat 2-2.30 gibi böyle bir pardösülü bir adam girdi kapıdan. Ben kabindeyim ama kapıyı da görüyorum. Hani tam böyle hani Colombo Sivil tarzı polis böyle. Neyse ben aldırış etmedim. Ortama çok ters tabii. Sonra bana doğru geldi. Kabine doğru geldi. Ben böyle dedi bana. Siz dedi Mahir Günşray mısınız dedi. Evet dedim. Biraz konuşabilir miyiz dedi. Allah Allah ne oluyor Bu falan. saatte burada mı? Ya bu saatte böyle bir adam. Her neyse uzatmayayım. Ben dedi işte film yapım şirketinden geliyorum. Şahin Gök sizi rüyasında görmüş. Wow. Orhan abinin böyle bir oğlu vardı. İhsan Yüce ile beraber yönetiyorlardı o filmi Bebek. Rahmetli, Mahir Allah abi rahmet bu eylesin. Mahir'i getirin görüşelim demiş. Yarın gelir misiniz dedi bizim ofise. Gittim geldim. Böyle bir film yaptım o zaman. Ve O başladı. filmde de işte oyuncu olarak aslında eğitim görmem gerektiğini anladım. Yani sonra konservatuar Tabii değil sonra, mi? sonra. İşte evet, çok güzel bunlar. Sonra baktım ki bu iş böyle setlerde Bu artık bundan bakışlarla falan sonrası seçim olacak yani. gibi değil yani. Net bir seçim bundan sonrası. Evet ama konservatuvara da tiyatrodan hiç habersiz girdim. Sinema oyuncusu olurum diye, oyunculuk öğrenirim diye girdim. Ne fark eder? Sonra Orada gerçekten anlatırlar sana. oyuncu olmanın ne olduğu konusunda biraz fikir edindim. Fikir edin. Peki babayı 2008'de kaybettin. Evet. Değil mi? Nasıl geçti o süreç? O kayıp seni nasıl etkiledi? Bir baş etme yolun var mıydı? Baş edebildin mi, ya da öyle söyleyeyim. Çünkü bu kayıp aynı zamanda hani Türkiye'nin önemli bir jönü, aktörü, onun da kaybı falan. Sende nasıl tezahür etti? Ee, Hala etkisi var mıydı Yok. babanın hayatında? Onun Yoktu, için hayır. Öyle olmayınca da Yani son yıllarında ilişkimiz biraz daha iyiydi ama hastaydı. Beklenen de bir yola doğru gidiyordu. Ben de çok böyle bir etkisi olmadı ailemdeki kayıpların. Ta ki Claude'u kaybedene kadar. Yani o yüzden onun kaybı çok ağır oldu. İlk kaybım olduğunu gördüm. seçtiğin aile. Evet, 26 sene bir insanla bakkala bile el ele git. 26 sene sarılarak yat. Ondan sonra kaybet. Benim açımdan tabii anne baba sevgisinin şeyini bilemem. Çok değerlidir eminim. Çocuk çok bambaşka bir şey ama bunun yerini başka bir şey dolduramaz. O yüzden ilk kez kaybımı ve yasımı orada yaşadım. 2 sene önce, 2,5 sene önce. Kanserden kaybettin değil mi? Evet. İşte tekrar 8,5 sene mücadele ettik. ettiniz. Evet. Fransa'ya da onun için gidildi. Dönüldü Biraz oradaki onun için daha huzurlu, daha orada da doktoru vardı. Ve hem Yakın aslında takip Türkiye'de de çok edebilmek için. tedavi gördük. Tabii. Türkiye'de de çok iyi tedavi var. Çok iyi onkologlar var arkadaşlarımız. Burada da çok destek gördük. Ama çift taraflı gittik yani. Claude'dan sonra yalnız kaldın mı? Yalnız Çok. kaldığını düşünüyor musun? Çok. Hala öyle misin? Değilim artık. Değilim. Yok Şu yani an, şeyi kastetmiyorum. Bir kız arkadaşın var mı sorusu değil bu. yani şöyle Doldu mu boşluk, içindeki boşluk? yok o dolmaz bir şey. Yani
Oradan sonra, bu kayıptan sonra insanda bir dumur hali oluyor. Hani Anlamlandırmaya o çalışmak 11 falan. Eylül için söylendi ya, hani artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ee, O kayba ne kadar senin en yakın arkadaşların destek olmasa da, olmak istese de tam Yok, olamıyorlar. olmuyor. Nasıl olacak? Hep yanında görüyorsun onları. Kimisi destek olmayı biliyor, kimisi bilmiyor ama o kapanmaz bir şey. O yok olmayacak bir şey. Biraz Zaten eksildi bunu öğrenince rahatladım. Şengül Hablemitoğlu'yla bir yaz danışmanlığı olarak konuştum. O da eşini Onu da kaybetti tabii. tabii kitaplarını Hem da de çok okudum. korkunç bir Anladım şekilde ki kaybetti. ben ölene kadar bu benimle olacak. Tıpkı belimdeki diz kayması gibi bununla yaşamayı öğreneceğim. öğreniyorsun. Evet. Ne güzel söyledin. Babanla en son ne konuştuğunu hatırlıyor musun? Galiba tekne üstüne konuşmuş olabiliriz. Son konuşma mı? Yok, son konuşma değil. Ama öyle hani Son hatırladığın. son hatırladığım şeylerden bir tanesi bu. Öyle bir veda edemedik birbirimize. Claude'la? Claude'la da tam bir veda değil ama bana bir gün bir konuşma yaptı. Aslında bir yerde bir kırmızı çizgiyi geçtiğimizi bana doktorum söylemişti. Mahir, artık kırmızı çizgiyi geçtik dedi. Çok yapıcı olan bir doktor olmasına rağmen. Ben o noktada bile ilk kez orada biraz anladım ama o noktada bile inanmadım. Son güne kadar mutlaka bir çözüm var diye gittim ama Claude bunu aslında 8,5 yıl önceki anda bile biliyordu. Hep bununla yaşadı. Bildiği için de son an bir veda değil ama birkaç ay önce bana dedi ki, böyle bir çevirdi, dedi ki ben dedi seninle çok mutlu oldum. Çok güzel bir hayatım oldu. Sen çok yalnızdın hep. Tek üzüldüğüm şey, bundan sonra daha çok yalnız olacaksın. Ama böyle işte hayat. Yani böyle bir küçük bir konuşmamız oldu. Biraz dediği gibiydi gerçekten. Ama bunu da kırmak için ben de bununla yaşayıp öğrenmek ve bunu kırmak için de kendi hayatımı devam ettirmek için de bir şeyler yapıyorum. Claude senin o gitmeden önce de büyük oranda yalnız olduğunu mu düşünüyordun? Evet. Kişiliğin nedeniyle, Evet. tercihlerini. Hı? Kişiliğin tercihlerini Evet, çok iyi tanıdığı için. tercihlerim nedeniyle, kişiliğim nedeniyle belki. Göründüğüm kadar ve şu anda burada gevezelik ettiğim kadar Çok konuşmazsın sen, evet. Çok evet, çok paylaşmazsın. böyle açık birisi Gayet değilim. iyi Daha biliyorum, böyle evet. rezerv birisiyim. Daha içine kapanık birisiyim. Hemen samimi olmam. Sosyal değilimdir pek. O yüzden de söylemiş olabilir. İlk evliliğinden Can adında bir oğlum var. Ben de tanıyorum Can'ı. Evet. Ayşe Levriz'den. O da harika bir oyuncudur. Arkadaşımız, meslektaşımız. Claude'un da ikinci eşinin de bir oğlu vardı. Evet. Yani aslında sana iki çocuk babası diyebiliriz, değil mi? Evet, tabii ki. Nasıl onlarla aran? İyi bir baba mısın? Sen sınıfa geçer misin babalıktan? Sana sormamamız lazım ama sen buradasın, sana soruyorum. Yani ilgiliyim. İlgiliyim, seviyorum. Daha çok ben onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım hep. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani eğitmen olduğum süreçte Can da doğmuştu 88. Eğitmenliğimle Can'ı izleyerek ikisini birleştirip oradan dersler çıkartmaya çalışırdım. Sonrasında da hep bir sürü şeyi çocuklara sorarım, onlara sorarım. Onların zekası ve bakışı, ileriye dönük yüzleri benden çok çok ileride. O yüzden öğrenecek çok Öyle şey de var. olması gerekir zaten. Ya. Bu sağlıklı bir şey. Sağlıklı. Çocuklarımızın bizden Evet, ileride evet. olması. Peki babalık için koyduğun çekinceyi tam bilemiyorum falan dediğin şey torunların içinde. Çünkü senin iki de torunun var. Evet. Candan değil mi? Evet, Can'dan bir ikizlerim oldu. Nasıl? Dedelik şöyle miymiş, böyle miymiş? Var mı o konularda? Sen serin tarifler yapan birisin çünkü genelde. Yani şimdilik herkesin o torun sevgisi nasıl bir şey, sen bir gör de bak falan dedikleri gibi bir durum henüz yaşamadım. Ama yaşamayacağımın sözünü de veremem çünkü gerçekten çok tatlılar. En azından iki tane bebek olarak çok tatlılar. Şu anda
Can'la Ece'nin çocukları gibi görüyorum. Bahar'cığım bu işler mesai meselesidir. Evet. Yani ne kadar mesai o kadar ilişki, ne kadar ilişki o kadar sevgi, saygı, Doğru. eğlence. Onlar çok mesai harcıyor. Bana da arada bir mesai çıkartırlarsa, Sen? gece mesaisi, herhalde ben de bir rol kapacağım oradan, bakalım. Son zamanlarda aşık mısın? Evet. İsmini paylaşacak mısın bizimle? Evet, tabii ki. Bir süre önce Hatice Aslan'la biz okul arkadaşıyız. 4 sene Biliyorum. beraber okuduk ama Evet. 40 sene hiç görüşmedik. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Aşık olduğuna göre iyi gidiyor. Ama o sen Fransa'dasın, o burada. Nasıl Yo, idare buradayım ediyorsun? ben de. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Yani burada onunla beraberim. Sonra Fransa'ya gittiğimizde o da geliyor. Orada beraberiz. Bir şey söyleyeceğim. Çok eski tanışıyorsunuz ama sonra 40 sene görüşmedik, neredeyse görüşmedik dediğin için soruyorum. Nasıl başladı ilişki? Ne oldu da? Ee, Aslında bir grubumuz var. Hiç sana göre sorular değil. Sınıf Biliyorum ama grubumuz. biraz Yo, gayret yo, et hiç işte önemli canım. değil. Hiç önemli değil. Bana göre diye bir şey yok ya. Sınıf grubumuz var, bir WhatsApp grubumuz. Ha. Orada herkes bir şeyler yazıyor. Yazıyor. Ama yani grup içerisinde Hatice ile ikimizin Diyaloğu yok. hayır var da yazdığımız şeyler birbirine biraz uyan şeyler. Match oluyor. Oradan bir minik bir şey vardı. Sonra hep ben sınıfa da söylüyordum. Bir yelkenli teknem var, gelin tekneye diye. Midilli'de. Sonra Hatice ilk tepkiyi ver. Ha? Hatice evet gelirim falan dedi. Yani Hülya da var biliyorsun. Hülya da Hatice de geliriz dediler. Sonra Hatice yalnız geldi. Hangi Hülya? Hülya Gülşen. Gülşen. O da benim sınıf Ankara. arkadaşım. Bir de Çok iyi biliyorsun, arkadaşım. İzmir'de de Hülya var. Evet. Ya böyle grup olarak Anladım. gelme fikrinden Hatice geldi. Evet, çok güzel. Ee, Ve öyle. devam et tabii. Neşesini çok severim, gülüşünü çok Çok severim. çok Karakteri, çok pozitif bir kişiliği, her insan, çok şeyiyle özel, bambaşkadır. çok özel, Evet. çok özel bir insan. Sevecen bir insandır. O zaman izninle ikinci hikayemize giriyorum. Gene önce kavramsal sorularım Mahir'cim. Bağ kurmak, tırnak içinde bağ kurmak. Sana ne ifade ediyor? İnsan neden bağ kurma ihtiyacı duyar? Yaşamak için Bağ kurmadan yaşanmaz mı canım? benim açımdan öyle. Yani tiyatro yaparken de mesela tek kişi ya da bağ kurmadan bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Hep beraber yapmak, bir bağ kurarak, tıpkı bir hobi gibi. Yani Yaşamaz zaten aksi takdirde. yani Tek başına bir şeyler ısmarlama iş yapan da oluyor. Peki Ya sen de şu anda programı yaparken de bir bağ kuruyoruz ki konuşabiliyoruz. konuşabiliyoruz. Peki. Bir yelkenlim vardan da hareketle çok isabet olmuş soru. Deniz senin için ne demek? Neyi temsil ediyor? Deniz, emniyet, Öyle mi? huzur, sessizlik, yalnızlıkta çoğulluk, doğa saati. Tekinsizlik yok Tamamen hiç tekinsiz bir şey yok. Kara benim için tamamen emniyetsiz ve tekinsiz bir yer. Kara mı insanlar mı? Kara diyelim. Kara üstündeki her şey olabilir. Ama deniz tamamen yani emniyetli, sonsuz. Ya bir kere doğa saatiyle yaşamak bambaşka bir şey. Yani şehirde hele yaşadığın zaman kimi zaman ay, güneş ne zaman nereden doğuyor insanlar bilmez yani. Yani denizde böyle bir şey mümkün Onları değil. bilmeden Tabii ki. 100 metre Doğa gidemez. saatiyle kalkıyorsun. Doğa saatiyle güneş batıyor, ona göre hareketini Salınıyorsun, sınırlıyorsun. ona göre, Rüzgarla, ısıyla, gökyüzüyle sürekli ilişkin var. nemle, rüzgarla her şey. Yani deniz tek başına değil, kendine özgü bir hayat. Tıpkı tiyatro gibi. Tiyatro Ensemble kendi başına değil, gerektirir diyorsun. sanatıyla, müziğiyle, her şeyle beraber bir şey gibi. Evet. Evet. Peki, güzel. Hoşça kal. Peki. Bu soruların cevaplarını aldım. Hikayemizin içine oltamı attım.